Gel. Otu getireyim. Getir. Şimdi bunun dedesi hep şampiyon. Babası da şampiyon. Bu da onların oğlu. Şu anda suyu içemiyor. Diş değiştiriyor herhalde. 3 yaşına giriyor bu hayvan. İsmi de 7-9. Değil mi oğlum? Dur. Tamam 7-9. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Dur. İçtin mi oğlum? Ne haber oğlum? Al benim oğlum. Al benim oğlum. Ha, tamam. Tamam oğlum. Tamam. 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 Bu 650 işte o aralar boğası olur bu. Bu sene bakmadım ki şımarık olup da insana vurmasın diye. Seneye Allah nasip ederse bakacağım. Bu da bunun kızı. Dur oğlum. Dur 7-9. Şimdi 2022 doğumluydu bu. Sülalesi hep şampiyon olmuş bu adı. Sülalesi. Biz zaten bunların ırklarını böyle devam ettiriyoruz. Ben de bunları çok seviyorum. Nasip olursa seneye Yıldızlar'da dere kapıya atacağım. Bu sene bakmadım biraz zayıf kaldı. Şımarık olup insana vurmasın diye hafif bir sertliği de var yani. Onun için bakmadım bu sene. Boynuz o biçim. Tip de o biçim. Hareket de o biçim. Her şeysi bir bu ama sonuçta hayvan. Ya güreşiyor ya da değil onu da bilemez. O hakiki yerli ırk o. Bijik. Hakiki yerli. O az karışık kırma, jerse falan karışıyor. Bu da onun kızı. Kışın hava soğuk olduğu için bu hayvan üşüyordu. Normalde iyi değil ama biz içeride hayvan gübresine hep burasını ısıttım ben. Bu onun için olsun. Normalde orada olmaması gerekiyor ama bu en soğuk zamanı dünyaya geldi. Bunu ısınsın diye tuğlaları ısıttı sobada. Onu eski elbiselere sarıp götürdüm. Bunu etrafına koydum. Bunu büyüttük işte Allah'a şükür. Bu da küçük bir kız. Bunu da torunuma vermişim bunu. Bu onundur. Ah, gel oğlum. Al. Al kızım. Bunu çocuk almıştı. Bizim kendi hayvanımızda değil. Ya insandan korkuyor. 2 senede alıştıramadık kendimizi. Tamam oğlum, tamam. Al kızım gel. Bu çok eskiden kalmadı. Bu böyle kullanmıyorum da görünsün diye
Eski şeyleri çok seviyorum ben. Bak bu eski ceylanla yoğurmuşlar, bunlarla kullanmışlar. Ben de bunları çok seviyorum. Bundan da süt doldurmuşlar, kullanmışlar. Bundan da ağaç kesermişler. Masapı yoktu. Bundan da arpa ekermişler, buğday ekermişler. Muzlarını atarmış. Bu benim amcamdan kalma rahmetliden körük. Eksiki karakovanlara sağarken buraya közü koyuyordular. Buradan ufurup karakovanın içine buradan duman çıkıyordu. Karakovanları bunlara saklıyordular. Bunu amcam rahmetli diyor. Ben ondan hatıra saklıyorum bunu. Varava ilaçlarını kendim doğal yapıyorum. Şimdi insanlar veya ben balı alacağım ilaç diye veya balı yiyeceğim ama zehiri ben evime de getirmem, kimseye de vermiyorum. Kendi portakal kabuğu, mandalina kabuğu, defne yaprağı ilaçlarını yapıyorum. Böyle arılarımı sakladım. Rakımı yüksek, çiçeğin her tonu var burada. Tek burada sıkıntı bizim balımız burada durdu müdür belirli bir zaman sonra kristallaşıyor. Bunu da baldan anlamayan insan diye şeker. Halbuki alakası yok. İnternete baksınlar görsünler. İşte bizim buranın balının da tek problemi o. Ama orijinal bal durdu mu kristallaşır. Tereyağı gibi olur aynı. Ben 20 sene falan oluyor bir kursa gittim. Ahmet Avduman diye bir hocamız vardı. Şu anda Trakya'da arıcılık yapıyor adam. Onun sözü arıcılık meslek değildir ama sahtekarlığa da en büyük meslek arıcılık diye ben o adamdan duydum. Hakikaten de ben gözlerimi açtım açalı bizde arı var. Orijinal balından da sahte balı ben hala ayıramıyorum ben. Sadece kendimin olduğu için kendimden anlıyorum yani. Başkasını bilmiyorum. Şimdi ben emekli falan değilim. Şimdi geçimimi ben bunlarına sağlıyorum bir daha. Başka bir şeyle de değil. Şimdi arımın ırkı da Kafkas ırkı. İnsana da dokunmuyor. Ama sonuçta bu böcek dokunur mu dokunur yani. İnsana ısırır sonuçta böcek. Ama şu anda var. Ben sabahleyin kalkarım orada çay demler otururum. Yanında çay içerim. Bunların sesi beni daha huzurlu hissediyorum ben bunlarla kendimi. Bunlar olmadıktan sonra ben buraya da kolay kolay gelmem yani. Neye geleyim ki? Arı yok. Kabul et ki hayvanın yok. Ben de köylü olduğum nereden belli olsun? Rahmetli Atatürk demiş ya, milletin efendisi köylüdü. Kendim balımı kendim üretiyorum. Patatesimi kendim, fasulyeyi kendim. Süt, yoğurt, peynir, tereyağı da kendimin. Daha bundan güzel ne olacak? Suyu içeceğim, fırından suyu. Üç ay sevgili, üç ay flört, evlen, ondan sonra ben ayrılacağım, boşan. 34 senedir ben niye boşanmamışım? 34 senelik evliyim ben, 30 yaşında büyük oğlum var. 30 yaşında ortancası, 26-27 yaşında da kızım var. Üniversite okudu, beden eğitim öğretmenliğini. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi beden eğitim öğretmenliğini. Şu anda rahatsız, Ankara'dadır. İşte bayramdan sonra doktorlar işte ameliyat edecekler herhalde. Haberi bekliyorum, oraya gideceğim. Halamın kızından evliyim ben, akraba evlisiyim yani. Annem babam ben çocukken rahmetli olmuştu. Bir tane ablam vardı benim. O da Artvin evli. Ben ondan kalıyordum. 26 yaşında evlendim. Zengin insan değiliz maddi bakımda ama benim kalbim çok zengin. Kimsenin varıyla benim işim olmaz.
Yani Allah onu da görüyor, beni de görüyor. Allah'ım herkesin rızkını helalından versin. Kazasız belasız içinde de benimkilerini versin. Şimdi eskiden her evde 2 tane, 3 tane, 5 tane delikanlı vardı. Şu anda benim köyüm çok göç vermiş bir köydür. Yani geçmişini bilmeyen bir insan burası verene yaylaya döndü aynı. İnşallah dışarıdaki insanlar da gelir buraya da evlerini yaparlar. En azından yazdan yaza gelseler, yani ata yurdunda terk etmek pek de iyi değil bence yani. Kalkıp orada bir tane evin içinde durana kadar burada o kadar toprağı bırakmak buna da günah. Şimdi benim kendi akrabalarımdan öyle yeğenlerim var ki hiçbirini görmemişim yani. Hiçbirini. Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da çok insanımız var. Hep bunlar insan gücüne yapılmış zamanında. Şimdi de işte böyle oldu burası. On birinci ayda kar başladı. Şimdi Ramazan bayramına kadar kar yağıyordu. Bir kar yağdı ki boyumuz kadar. Bu da Artvin'e gitti, orada kaldı. Ben kaldım tek başına burada. Kürekle yolu açtım, oraya gittim. Malımı kayırdım, eve geldim. Daha önce de dediler ki kar yağmaya biz Yusufeli'ndeyken bu sene kaldık 11. aydaki başladı kar. İşte kar. Yani ileri geri yağan kar en az 3 metrenin üzerinde yağdı bu sene buraya. Su içmeyecek mi? Şöyle bir sarıl değil mi? Kıbrımızı içmeyeceğim ki. Al beni. Şimdi Turgut'um, o görüken yer bizim yaylamız. Yaylalar yıkılmış. Şimdi benim rahmetli dedem, nenem, babam, anam onlar aklıma geldi ki yani daha önceki insanlar. Adamların ayağında ayakkabı yok, çarığına. Üzerinde elbisesi yok, yoksul, karınları aç. O halinden o yaylayı ayakta tutmuşlar. Biz onlara torunları ayakkabı beğenmiyoruz. Ayakkabılarıyla yaylalarımızı yıktık. Bırak yaylayı koyu da verene ettik. Burası patates ekilen bir tarla, dikenlere bakın. Niye bu araziler boş? Bu topraklar için diyorum ya, adamlar kanını tokmuş. Biz toprağımızı çalıştıralım, biz ekelim, biz biçelim, biz yiyelim diye. Niye şimdi İstanbul'a, Bursa'ya rahatına kaçıyorlar? Benim anam babam o yaylada arpa ekip sırtına alıp buraya götürmüş. Ben niye götürmüyorum? Burada en fukara bir insan 4 tane 5 tane koyunu keserdi. Keçiyi keserdi. Az iyi olan durumu nereden baksa 80-100 kiloluk ineğini keserdi. Daha durumu iyi olan 200 kiloluk 300 kiloluk okuzunu keserdi, bahara kadar kavurması olurdu. Şimdi buzdolabına 2 kilo eti koymuş diye benim etim var. Kimse kimseye bedava bir şey verecek. Ben çalışacağım, ona mı vereceğim? Ve o çalışacaksa bana mı verecek? Yazık değil mi bu araziye? Yazık değil mi bu köye? Sadece Türkiye'nin bir köşesinde burası. Ya ovalar hep boş. Bildim bileli bu mağara burada var. Belki 200 senedir, belki 300 sene, belki 100 sene. Ondan da haberimiz yok. Adam ne diye yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış. Bir de bu taşı buraya nasıl koymuş. Sonra üzerinde, içinde direk falan yok. Kubbeyi yapmış, bağlamış, bez üstünü ekiyoruz, biçiyoruz. Bir tane taşı düştüğü de yok.
Aramanın bulunmayan tadı. Bunlarda suni gübre falan öyle bir şey yok. Şimdi tamam sihat da veren Allah, hastalığı da veren Allah da bazı diye sen çok sihatlısın. Yaşına göre gücün kuvvetin yerinde. Domatese, salatalığa degişu gübreleri kullanıyorlar. Ben gene hayvan gübresini kullanıyorum. Ben siyahtlı olmayacağım. Ulan mı siyahtlı olacağım ben? Anari kafesi. Buradan hemen kraliçeyle de birkaç tane işçi arıyı buraya koyuyorsun. O işçi arı kraliçeye arı sütü veriyor. Ama bunu da ben yapmışım ama çok eski bu. Karakova. Ha, şimdi ancak oğlu odur. Bunda bir şey olmaz da. Sana bir şey söyleyeyim Turgut. Bak propolis diye bir şey var. Bir tane bayan 40 kiloya düşmüş. 70 kiloluk bayan bağırsak kanseri doktor evine göndermiş. Kadın ağlamaya başlıyor. Bu işte Uğur'un kayınpederi yapıyor bu ilaçtan. Kadın doktora gidiyor 70 kilo. Kilosu diye sen cennetten mi geldin, nereden geldin diye. Bana bunu Uğur'un kayınpederi anlattı. Kimse bunu bilmiyor ama bu çok iyi bir şey de işte. Biz de kıymetini bilmiyoruz bunları. Yazık ona, yazık. Yazık. Tarihi de düşmüş. 1687'nin camisi bu. O zaman yapılmış. Ben burada okudum medresede. Bu camide. Böyle değildik. Güzel bir şey var mı içinde acaba? Otu koymuşlar buraya. Hey. Ne kadar insanlar geldi geçti bu köyden beri. Yazık.
Şimdi bunlar armut. Bu da elma. Şimdi bunları yabani armut var, yabani elma var. Onları aşlayacağım. Bunlar olacak meyve. Mesela bu kirazı aşlamışım. O elmayı da aynı aşlamışım. Bunlar bizden geriye gelecek insanlara ait. Bize yetişmez onu Allah bilir de. Bizim torunlarımız, çocuklarımıza onlara olsun bu. Atamız, dedemiz dikmiş, biz yemişiz. Şimdi biz de aşılıyor, dikiyor, bizden geriye gelen ecdatlarımız yesin, insanlar yesin diye. Şimdi aşlamaya aşlayacağım şimdi. Çok yak otu bir çeken. Karışılayın. Bu ağaç ince. Şimdi 2 tane kalemi yenmez. Bu kadar uzun olduğu gibi de yenmez. Şimdi bunu buradan kestim. Tam ortasından yarman gerekiyor. Bunun adı yarma aşı. Belki buna uzun olabilir mi de. Bu kabuğa denk getirmen gerekiyor bak. Bunu hafifçe alacaksın, tamam. Şimdi buraya da çamuru süreceğim ben şimdi. Tamam. Orada da var, onu da aşlayacağım. Bunu yüksek kesersen bu ağacı kabuğu bunu sarmaz. Sarmadığı zaman aşağıya doğru kabuk patlar. Ağacı kurumasına sebep olursun. Bunları da almamın sebebi dallarına zor etmeyeceğiz. Sadece açladığım kaleme zor eder. Ağaçta tutar. Şimdi benim bir gelinim var. Ortanca çocuğum evli. Büyük oğlum bekar. Onu evlendirmeyi istedim. Adam evlenmiyor. Ben ne yapayım ona? Küçüğü evlendi. 2 tane de torunum var. Onlar benim için çok değerli. Yani meyvenin meyvesi. Öyle bir şey. Benim aklım fikrim hep onlarından oluyor mesela. Allah'ım olmayana da versin. Eskiden derdiler ki yani torun farklı. Torun evlattan daha çok seviliyor gibinlerinde falan. Hakikaten de öyleymiş yani. Şimdi bu armutlar bizim köyümüzün armutlar, yani buraya ait. Bunların nesli kayboluyor. Şimdi başka cins armutlar çıktı. Tabii belki bunlardan daha iyiydi, daha şeydi ama bunlar da bizim köyümüzün, atalarımızın hatıraları işte. O adamlar bunları büyütmüş, emek vermiş, aşlamış, olmuş. Şimdi de ben de bunların kaybolmaması için
Ben de bunları yapıyorum işte. Kuruyor, yaşlı ağaçta daha onlar da. Ben de onları açlıyorum, onları saklıyorum. Sütü, yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak kendi hayvanımdan. Bal kendi arılarımdan. Ya zaten dünyanın sonu ölüm. Yani dünya senin olsa sonuçta götüreceğin ne? Başka bir şey yok. Şimdi var ise sağlam imanın, dinin onu götürürsün. Yoksa da günahı kendine götürürsün. Yani İstanbul'da benim 100 sene dairem olsa ne yapacağım ki? Aslında şunu da diyeyim ben sana. Derler ya yuvayı dişi kuş yaparmış. Yani benim de daha önceler hizli zamanlarım vardı. Ben de köyde değildim. Diyelim ya 5 yaşındaydım. Babam rahmetli oldu. 14 yaşındaydım. Anam benim ablamla kaldım ben Artvin'de. Oraya evliydi. Yani benim de hizli bir yaşantılarım oldu ama beni durdu benimle. Ben de anlamadım. Benimle nasıl durdu yani. Çok memnunum, Allah razı olsun. Evet. Yani en çok korktuğum insanların kalbini kırmak. En çok korktuğum odur. Biz hiç kavga etmemişik ki bununla. Bulduk söyledik devam. Ben sevmiyorum zaten kavga dedikodu şunu ama ses tonajım biraz benim yüksekti yani. Şimdiki insanın aman ateşiyle bizde öyle bir şey yok. Gençlere en ilkin kendine sahip çıksın. Ekmeğine sahip çıksın. Anasına, babasına, eşine sahip çıksın. Ülkesine sahip çıksın. Ben 60 yaşındayım. 60'ın üstüne 60 gelmez. Bunun dedesi, babasının babası benim de amcamın kayınpederiydi. Halit Paşa'yla savaşmış adamlar beraberinde Zigana'da. Yaralanıyor, tekrar yarası iyileşiyor, yine savaşa katılıyor. Yani diyeceğim bu topraklar için insanlar, bu köyler için şehit düşmüş. Kışın bizim bu köy Adapazarı'na kadar göç etmiş 93 Harbi'nde. Tekrar onlar oradan buraya geri doğru gelmiş. Şimdi telefon var, elektrik var, internet var, araba var. Allah razı olsun devletten yol kapandığı zamanı hemen ya kır eder ya kepçeyi gönderiyor. Şimdi buranın şehrine farkı ne? Tek sıkıntı okul.